Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda hazırlayacağım tarifle hem evdeki kalmış ekmeklerinizi değerlendireceksiniz hem de pratik, lezzetli bir tarif hazırlamış olacaksınız bu videoyu izlediğinizde. Tarif için halk ekmeği kullandım. Hem fiyatı uygun hem de lezzetini ben çok beğeniyorum. Parça halk ekmeğini gördüğünüz gibi parçalara ayırıyorum. Sizler eğer ki çevrenizde halk ekmeği satan bir yer yoksa somun ekmeği de kullanabilirsiniz. Evde tüm kalmış ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 120 gram pırasa kullandım. Tarif için yıkadığım pırasayı bıçakla 4'e bölüyorum. Daha ince şekilde kesmek için. Sonrasında doğruyorum. Gördüğünüz gibi gayet ince. Pırasayı doğradıktan sonra yine tarif için kullanacağım orta boy bir tane kuru soğanı doğruyorum. Hazırlayacağım bu lezzeti videonun sonunda izlediğinizde kesinlikle bayat ekmekten ya da pırasadan yapıldığına inanamayacaksınız. İnceltiyorum biraz daha soğanı ve pırasayı. Sonrasında hazırlamış olduğum ekmeğin üzerine döküyorum. Üzerine bir diş sarımsak, bir diş sarımsağı rendeliyorum. İçerisine bir çay kaşığı kuru nane, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı 7 baharat, bir çay kaşığı tuz ilave edip bir tane yumurta ekliyorum. Tüm malzemeleri kabın içerisine ekledim. Sıra geldi malzemeleri birbirine karıştırmaya. İyice yoğuruyorum. İçerisindeki pırasa yoğurdukça ezilsin diye pişirmediğim için iyice ezilmesi gerekiyor. Ekmeğin de biraz hamur kıvamını alması gerekiyor. Bu tarifle hem evdeki kalmış ekmeği değerlendirdim hem de biraz pırasayla güzel bir yemek tarifi hazırladım ve sizin takdirinize sunuyorum bu güzel lezzeti. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Pırasalı ekmekli karışımı yoğurdum. Bir köfte kıvamına getirdim. Sonrasında misketten biraz büyük parçalar halinde yuvarlıyorum. Tüm köfteleri aynı şekilde hazırlıyorum. Bu hayat pahalılığında neyden ne yapsak, ne pişirsek diye düşünürken bu güzel lezzeti hazırlamak istedim ve sizler de gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi köfteleri hazırladım kenara dinlenmesi için bıraktım. Küçük boy bir tane patates kullanacağım yine tarif için. Patatesleri çok küçük olmayacak şekilde doğradım. Yarım kahve fincanı kadar sıvı yağ tava içerisine ekledim. Sıvı yağ kızdıktan sonra köfteleri tava içerisine ilave ediyorum. Köfteleri kızartacağım. Normal bir et köftesi kızartır gibi. Çevirerek köfteyi kızartıyorum.
Sizler de gördünüz hazırlık aşamasını. İçerisinde 120 gram doğranmış pırasa, biraz kalmış ekmek, baharatlarla harmanlanmış bir köfte oldu. Köfteleri çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Ben hazırladığım bu köftelerden güzel salçalı bir yemek yapacağım. Siz dilerseniz bu şekilde hazırlayıp üzerine sarımsaklı yoğurt döküp tüketebilirsiniz. Sizlere de bir fikir olur belki. Bu söylediğim çok güzel olur yoğurtlu da. Hazırladığım, kızarttığım köfteleri bir tabak içerisine alıyorum. Tava içerisine doğradığım küçük boy bir tane patatesi ekledim. Şöyle bir çevirdikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğim. Biraz daha lezzetine lezzet katmak için aynı tava içerisinde yemeği pişirmeye devam ediyorum. Biraz patatesi soteledim. Üzerine dondurucudan çıkarttığım yazdan hazırladığım kapya biberi ekliyorum. Yine dondurucudan çıkarttığım 2 tane doğranmış yeşil biberi ilave ettim. Malzemeleri karıştırdıktan sonra bir diş sarımsağı doğruyorum. Tava içerisinde kullandığım malzemeler gayet birbirine uyan, birbirini tamamlayan çok da lezzetli malzemeler gördüğünüz gibi. İçerisine yine yazdan konserve hazırladığım konserve domates ekledim 2 yemek kaşığı. Biraz piştikten sonra 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ilave ettim. 1 yemek kaşığı dolusu domates biber salçası karışık ekliyorum. Yarım yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı biber salçası olarak düşünün. Üzerine 2 su bardağı su ilavesi yaptım. Kaynadıktan sonra hazırladığım köfteleri içerisine ilave edeceğim. 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tuz miktarını bakarak eklerseniz daha güzel bir sonuç alırsınız. Tuzsuz yiyenler için. Su iyice kaynadıktan sonra salçalı sos içerisine hazırladığım köfteleri ekliyorum. Ağzını kapatıp yaklaşık 15 dakika kısık ateşte pişmesini bekliyorum. ...15 dakika sonunda hazırladığım yemek karşınızda. Bayat ekmekle ve pırasayla yaptığım bu güzel lezzeti umarım sizler de hazırladığınızda benim kadar beğenirsiniz. Altını kapatıp ocaktan servise aldım. Gördüğünüz gibi kim inanır ekmek ve pırasayla hazırladığıma, et köftesi gibi gözüküyor. Sizler bilmiyorum aynı fikirde misiniz? Servis tabağına alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere
nacizane sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bayat ekmekleri değerlendirirken et köftesine benzeyen bir lezzeti sizlere sunmak istedim. Başka bir tarifte görüşmek üzere, herkese sevgiler sunuyorum.